Günümüzde Kosova'nın bağımsızlığı tartışmalı olsa da ülkenin resmi bir bayrağı var. Fakat burada yaşayan milyonlarca insan Arnavut bayrağını kullanıyor. Kosova'daki ilk durağımız Prizren oldu. Şimdi Prizren sokaklarını geziyorum fakat burada dikkatimi çeken şey Kosova sokaklarında bol bol Arnavut bayrağı görüyorsun. Hatta burada zaten magnetler falan da satılıyor. Bu da işin ayrı bir boyutu. Ülkeyi gezerken neredeyse tüm binalarda, caddelerde ve resmi dairelerde Arnavutluk bayrağı görmeniz çok normal. Peki bunun sebebi ne? İşte bu sorunun cevabı için Kosova'ya seyahat edip durumu size yerinde anlatmak istedim. O yüzden çayınızı ve kahvenizi hazırlayın ve bu güzel belgeselin tadını çıkarın. Videoya 3000 beğeni bekliyorum. Kosova 10.887 km² yüz ölçümüyle aslında İzmir'den küçük bir ülke ve neredeyse 2 milyon nüfusu bulunuyor. Bu nüfus az gibi görünse de yüz ölçümü olarak kendisinden 5,5 kat daha büyük olan Hırvatistan'da yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor. Yani Kosova küçük olmasına rağmen bulunduğu coğrafyada önemli bir demografik yapıya sahip. Öte yandan Avrupa'daki en genç nüfusa sahipler ve nüfusun %90'ından fazlası Arnavut kökenli. İsterseniz nüfusa daha yakından bakalım. Kosova, Türkler de dahil olmak üzere birçok etnik kimliğe ev sahipliği yapıyor. Ülkede Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar ve Sırplar bir arada yaşıyor. Öte yandan bu topraklar Sırplar için de oldukça önemli. Sırbistan, tarihsel olarak Kosova'yı Sırp kimliğinin doğum yeri olarak görüyor. Fakat günümüzde işler değişmiş durumda. Çünkü Kosova nüfusunun sadece %1,5'u Sırp kökenli. Sırplar özellikle Mitrovica olmak üzere ülkenin belli başlı şehirlerinde azınlık olarak yaşıyor. Bu şehirlerde yaşayan birçok insan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmiyor. Bu durum tamamen Sırbistan'ın Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımamasından kaynaklanıyor. İşte bu yüzden Kosova'da Sırpların yaşamış olduğu şehirlerde sorunlar hiç bitmiyor. Mesela Sırpların ve Müslümanların yaşadığı Mitrovica şehri, Kuzey Mitrovica ve Güney Mitrovica olarak ikiye bölünmüş durumda. Bugün Kosova'daki ikinci günüm. Dün Prizren'de kaldık. Bugün de Mitrovica'ya doğru geldik. Sonrasında da zaten başkent Priştine'ye gideceğiz. Mitrovica olarak bilinen bu bölge aslında sıra dışı bir özelliğe sahip. Çünkü burada Kosovalılar ve Sırplar iç içe yaşıyor. Fakat onları ayıran doğal bir sınır gibi bir nehir var. Köprünün diğer ucunda Sırplar, bir ucunda da Kosovalılar yaşıyor. Ben şu anda Kosovalıların tarafındayım. Şimdi bahsettiğim köprünün üstünde yürüyorum. Karşıya doğru geçtim. Burada bazı askerler, polisler var. İtalyan var. Çek Cumhuriyeti polisleri var. Askeri polisleri. Şimdi Sırp tarafına doğru geçiyorum. Zaten Sırp markalarını da gördük. İbra Nehri Mitrovica'yı ikiye bölen doğal bir sınır oluşturuyor. Nehrin bir ucunda kalan Kuzey Mitrovica, Sırbistan kurallarının geçtiği ve Sırp nüfusunun yoğun olduğu bir bölgeyken, Güney Mitrovica ise Kosova hükümetine bağlı olup Arnavutlar başta olmak üzere Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede sorunların bitmediğini söyleyebilirim. 3 Şubat 2000'de Kuzey Mitrovica'da başlatılan ve 8 saat süren Sırp ayaklanması sonucunda şehirde 13 Arnavut öldürülmüştü. 17 Mart 2004'te ise bir Arnavut vatandaşının boğulmasının ardından karşılık olarak Sırp genci öldürülmüştü. Maalesef tüm bu acı olaylar Kosova'nın uluslararası statüsü nedeniyle yaşanıyor. Günümüzde Kosova'yı başta Sırbistan olmak üzere Rusya, İspanya ve Çin gibi önemli devletler tanımıyor. Zaten dünya kamuoyu Kosova özelinde ikiye bölünmüş durumda. 4 Eylül 2020 itibariyle Birleşmiş Milletler'e üye 193 devletin 104'ü Kosova'yı tanıyor. Bu istatistiği orana vurduğumuzda dünyanın %53'ü Avrupa'nın en genç ülkesini tanıyor diyebilirim. Öte yandan ilginç bir bilgi vermem gerekirse Kosova'yı tanıyan %53'lük dilimin içinde Türkiye yer alırken Azerbaycan yer almıyor. Ayrıca Kosova'yı tanıyan ülkelerin önemli bir bölümü ise genellikle NATO ve AB üyesi ülkelerden oluşuyor. Daha somut rakamlarla konuşmak gerekirse Avrupa Birliği'ne üye 27 devletin 22'si ülkenin bağımsızlığını kabul ederken öte yandan NATO'ya üye 32 devletin 28'i Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak görüyor. Elbette bu ülkelerin desteği Kosova'nın bağımsızlık sürecini sürdürmesinde önemli bir rol oynasa da Sırbistan zaman zaman Kosova sınırına askerler yolluyor. Çünkü onlar bu bölgeyi hala kendisine bağlı özerk bir bölge olarak görüyor. Haliyle işler tam da bu noktada içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Avrupa tarafı Sırpların Kosova üzerindeki haklarını geri çekmesi durumunda Sırbistan'ın AB'ye üye olabileceğini belirtmiş olsa da bu vaatler şimdilik yetersiz teşvik sözlerinden ibaret. Sırplar tarafından ilk başvuru 2009'da yapılmış olmasına rağmen ülke henüz AB üyesi olabilmiş değil. Bu topraklar üzerinde elle tutulur son anlaşma
geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan Trump'ın ilk başkanlık döneminde yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre Sırp nüfusunun yoğun olduğu Kuzey Kosova Sırbistan'a bırakılacaktı. Sırbistan da bunun karşılığında Kosova'nın bağımsızlığını kabul edecek ve böylece AB'ye katılma sürecini hızlandıracaktı. Ancak Kosova halkı görüşmelerin detaylarını öğrendiğinde bu anlaşmayı reddetti. Hatta bu müzakereleri yürüten o dönemin Kosova Başkanı Haşim Taci görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla sürecin sonunda Kosova hükümeti Kuzey Kosova toprakları üzerindeki tavizlerinden vazgeçti. Öte yandan Sırbistan'ın AB'ye katılma umudu büyük bir yara aldı. Bakıldığında bu anlaşmaya uymama fikri stratejik açıdan Kosova'yı olumsuz etkiledi denilebilir. Çünkü bu anlaşma yürürlüğe giremediği için Kosova başta Birleşmiş Milletler olmak üzere AB ve NATO gibi uluslararası kuruluşlara dahil olamadı. Buna rağmen Kosova vatandaşları için vize serbestliği söz konusu. Avrupa'ya istedikleri gibi girip çıkabiliyorlar. Fakat bana sorarsanız bu belirsizlik devam ettiği sürece Kosova'nın geleceği pek de öngörülebilir değil. Balkanlarda bulunan birçok ülke buranın coğrafyası nedeniyle elbette birçok sorun yaşıyor. Öte yandan bu coğrafyada birleşmek isteyen ülkelerde yer alıyor. O ülkelerden bir tanesi de Arnavutluk ve Kosova. İki ülkenin vatandaşları da büyük çoğunlukla aynı milletten oluşuyor. Zaten Kosova'nın her yerinde Arnavutluk bayrağını görmek mümkün. Haliyle Arnavutluk'la birleşmek, Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasını pekiştirebilir gibi dursa da bu durumda bambaşka sorunlar yaşanabilir. Aslında iki ülkenin birleşme fikri çok uzun zamandır tartışılan bir konu. Hatta ortak bir başkanlık ve ortak ordu fikri bile gündeme gelmişti. Bu konuyu en yüksek mertebedeki insanlar da dillendirdi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Büyük Arnavutluğun mümkün olduğunu beyan etmiş ve olası bir referandumda evet oyu kullanacağını söylemişti. Arnavutluk ve Kosova'nın birleşmeye dair daha önce referandum yaptığını biliyorsunuz. Bu iki ülke de zaten birleşmek istiyor fakat Sırbistan bunu engelliyor. Daha doğrusu Avrupa Birliği daha çok bu konuda Kosova'yı destekliyor. Sırbistan da farklı çıkarları gözetiyor. Gerçeği söylemek gerekirse böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda Sırbistan'ın hukuki açıdan birçok müttefiki bulunuyor. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler'deki veto etkilerini kullanarak uluslararası sınırların yeniden çizilmesine karşı çıkabilir. Çünkü bu durum onlara göre kurtarımcılık fikrini dünya genelinde yayabilir. Elbette bu durum federe bir yapıya sahip olan Rusya ve Çin için doğru bir politika değil. Çok daha ilginç bir şey söylemem gerekirse, Kuzey Makedonya'da tıpkı Kosova gibi büyük bir Arnavut topluluğuna sahip olduğu için kendi Arnavut azınlığının yeni Arnavut devletine katılmak isteyebileceği korkusuyla Arnavutluk-Kosova birleşmesine karşı çıkabilir. Öte yandan zaten Kosova'yı tanımayan ve 3 farklı etnik ırka sırayla başbakanlık yaptığı Bosna Hersek'te bulunan etnik Sırp topluluğu Arnavutluk-Kosova birleşmesine karşı çıkabilir. Bosna Hersek'in Kosova'yı tanımama sebebi kendi sınırları içerisinde Sırpların federe bir yapısı bulunması. Bundan dolayı da Kosova'yı tanımıyor. Ama bu durum tamamen siyasal bir durum, politik bir durum. Bosna Hersek kendi içindeki o sorunu çözdüğünde de Kosova'yı tanımış olacak. Zaten karışıklık da burada başlıyor. Balkan coğrafyasındaki birçok ülke aslında diken üzerinde oturuyor. Haliyle herhangi bir devlet sınırını değiştirdiğinde diğerleri de hızlıca onun peşinden gidecektir. Her ne kadar istemesek de böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda Balkanlar için çok daha başka şeyler konuşabilir hale geleceğiz. Ki unutmadan 1. Dünya Savaşı'nın da bu topraklarda patlak verdiğini belirtmem gerekiyor. Velhasıl böyle bir birleşme olasılığı şimdilik mümkün görünmüyor. Fakat bu durum Arnavutluk ve Kosova arasında kültürel bağların olmadığı anlamına gelmiyor. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra birçok devlet bağımsızlığını ilan etmişti. O devletlerden birisi olan Kosova Cumhuriyeti'nin bayrağı ise şu anda gördüğünüz gibi kırmızı fon üzerinde çizilmiş siyah Arnavut kartalı desenliydi. Arnavutluk bayrağını çok andırıyor gibi dursa da aslında iki bayrak arasında küçük farklar bulunuyor. Arnavutluk bayrağında bulunan Arnavut kartalı ağzı açık ve dili dışarıda olacak şekilde bayrağın tam ortasında bulunurken Kosova bayrağındaki Arnavut kartalı ağzı kapalı şekilde bayrağın sol kısmında konumlanıyordu. Öte yandan Arnavutluk bu bayrağı Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını ilan ettiği 1912 tarihinden bu yana kullanıyor. Kosova ise ilk kez 1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde kullandı. Ancak ne bu bayrak ne de Kosova'nın bağımsızlığı uluslararası toplum tarafından tanınmadı. O günleri daha iyi anlayabilmeniz için size o günün şartlarını kısaca anlatayım. Kosova nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Arnavutlar daha fazla özerklik ve bağımsızlık talep ediyordu.
Sırbistan bu taleplere karşı sert bir tutum sergiledi ve işler kontrol edilemez bir noktaya geldi. 1990'ın Haziran ayında Kosova İl Meclisi'nin Arnavut üyeleri bağımsız bir cumhuriyet kurulup kurulamayacağı konusunda bir oylama önerdi. Ancak Sırp Meclis Başkanı bu önergeyi duyduğu gibi meclisi kapattı ve meclisin 2 Temmuz'da yeniden açılmasını istedi. 2 Temmuz'da Arnavut üyelerinin büyük çoğunluğu meclise geri döndü. Fakat geldiklerinde meclis kapalıydı. Buna tepki olarak sokakta Kosova Cumhuriyeti'ni ilan etmek için oylama yaptılar. Bu durum Sırp hükümetinin kulağına gidince onlar da çareyi meclisi ve Kosova hükümetini feshetmede buldu. Ayrıca Kosova'nın özelliğini de iptal ettikleri gibi 80 bin Arnavut işçiyi de işten çıkaracak olan yasayı onayladılar. Resmi olarak feshedilen Kosova Meclisi'nin Arnavut üyeleri 7 Eylül'de gizlice bir araya geldiklerinde Yugoslavya yasalarının ancak Cumhuriyet Anayasası'na uygun olması halinde geçerli olabileceğini belirtip Kosova Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu bildirge birkaç gün sonra yapılan resmi olmayan referandumda seçmenlerin %99'u tarafından onaylandı. Ancak yeni kurulan Kosova Cumhuriyeti sadece Arnavutluk tarafından tanınmıştı ve Sırplar Kosova'daki Arnavutlara karşı çok sert müdahalelerde bulunuyordu. Bunlara tepki olarak 1996 yılında Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK kuruldu ve bu örgüt Kosova'nın bağımsızlığı için silahlı mücadeleye başladı. Örgütün bayrağına dikkatli bakacak olursanız bu bayrağın da Arnavutluk bayrağına benzediğini görebilirsiniz. UÇK, Kosova'nın bağımsızlığı için mücadele eden silahlı bir direniş örgütüydü ve Kosova Kurtuluş Ordusu komutanı olarak tanınan Adem Yaşar'ı Kosova'daki Arnavut direnişinin sembolü haline gelmişti. 1998 yılının başlarında Sırp güvenlik güçleri ve UÇK arasındaki çatışmalar yoğunlaşmıştı ve bu yüzden Sırp hükümeti UÇK'yi terörist bir örgüt olarak nitelendirdi. Ardından Kosova'da geniş çaplı askeri operasyonlar başlattı. Bu operasyonlar sırasında Kosova'da yaşayan Arnavut siviller hedef alındı, köyler yakıldı ve birçok insan zorla yerinden edildi. En bilinen direnişlerden biri ise Adem Yaşar'ın evinde gerçekleşen çatışmaydı. Kosova'nın savaş kahramanı Adem Yaşar'ın evindeyim. Buranın çok üzünlü bir hikayesi var aslına bakarsanız. Adem Yaşar'ı Sırplar tarafından hain ilan ediliyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu evde yaşıyordu. Şu anda tabii bu gördüğünüz yerler hep kurşunlu, taranmış bir vaziyette. Adem Yaşar'ın hüzünlü hikayesi de tam da burada başlıyor zaten. Sırp güvenlik güçleri Yaşar ailesinin yaşadığı Prekas köyüne geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonrasında neredeyse tüm Yaşar sülalesi öldürüldü. Gerçekten buranın kasvetli bir havası var. Az önce söyledim zaten Yaşar ailesi burada katledildi diye. İnanın bana 7'den 70'e birçok insan burada katledilmiş. Yaşar'ın ölümü, UÇK'nin ve Kosova'daki bağımsızlık mücadelesinin uluslararası kamuoyunda daha fazla tanınmasına neden oldu. Ancak tüm bu çabalar başlangıçta sonuçsuz kaldı. Bu nedenle NATO, Yugoslavya'ya karşı 78 gün boyunca sürecek olan hava operasyonlarını başlattı. NATO'nun amacı Sırp askeri güçlerini Kosova'dan çekilmeye zorlamak ve bölgedeki sivilleri korumaktı. Fakat Sırp hükümeti NATO'nun müdahalesine sert bir şekilde karşı çıktı ve Kosova'daki askeri varlığını arttırarak etnik temizliğe devam etti. Bu süreçte yüz binlerce mülteci Arnavut, Makedonya, Türkiye ve Karadağ'a kaçmaya başladı. Fakat 11 haftalık NATO bombardımanından sonra Milosevic birliklerini ve polislerini geri çekmek zorunda kaldı. Kosova Savaşı bittikten sonra Kosova, Birleşmiş Milletler denetimine girdi ve NATO barış gücü bölgeye yerleştirildi. Bugün bile Kosova'nın diğer Balkan ülkelerinden farklı bir imaja sahip olduğunu söyleyebilirim. Kosova'da gezerken kendinizi AB ülkesi ya da ABD'de geziyor gibi hissetmeniz pek olası. Kosova Meydanı'nın tam ortasında arkamda görmüş olduğunuz üzere Bill Clinton heykeli bulunuyor. Tabii Bill Clinton'ın Kosova'ya katkıları önemli ölçüde sayılabilir. Fakat bunun dışında dikkatimi çeken bir şey, hani en başından beri söylüyorum ya Kosova'da Arnavutluk bayrakları çok fazla diye. Kosova'ya geldiğimde diğer dikkatimi çeken şey de çok fazla sayıda bir Amerikan bayrağıyla karşılaşabiliyoruz ve Amerikan halkına da, daha doğrusu Amerika'ya karşı da bir sevgi olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu duyguyu diğer Balkan ülkelerinde hissetmeniz zor. Özellikle Sırbistan'da kasvetli bir hava var. Konudan uzaklaşmadan söyleyeceklerimi toparlayacak olursam, Kosova Savaşı'ndan neredeyse 10 sene sonra 17 Şubat 2008'de Kosova tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Fakat bu bağımsızlığı ilan ederken geçmişteki gibi Arnavut bayrağına benzer bir bayrak tercih etmediler. O yüzden kuracağım cümleler ancak kendi çıkarımlarımdan oluşturduğum yorumlardan ibaret olacağı için bunun üzerine pek bir şey söylemek istemiyorum.
Fakat geçmişte kullanılan kırmızı fonlu her iki bayrak da Arnavutluk halkının milli sembolüydü ve bağımsızlık mücadelelerine atıfta bulunuyordu. Bana kalırsa Kosova'nın şu anki bayrağı onların Arnavut kimliğiyle olan geçmişini gizliyor gibi. Öte yandan Kosova'nın yeni bayrağı uluslararası arenada daha geniş bir kabul görmeyi amaçlıyor olabilir. Arnavutluk bayrağına benzeyen yeni bir bayrak bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Kosova'nın bağımsızlık iddialarının ciddiyetini azaltabilirdi. Bu yüzden tercih edilen yeni bayrak Kosova'nın uluslararası topluma entegrasyonunu ve bağımsız bir ülke olarak kabul edilmesini teşvik eden bir sembol haline dönüştü. Fakat ülkeyi gezdiğinizde Kosova bayrağından daha çok Arnavutluk bayrağını göreceğinizi de iddia ediyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu ülke ve Balkan turuyla alakalı diğer videolarımı da kanalımda izleyebilirsiniz. Eğer bayrak serilerinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü videoya 3000 beğeni gelirse Arnavutluk bayrağının tarihini de anlatacağım. Osmanlı döneminde Arnavutluk bayrağı bu şekilde görünüyordu. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. 100.000 yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.